Da gündemde olan ilginç konuları konuşacağız sizlerle ve yayınıma katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. Eee, ilginç detaylar var, güzel ayrıntılar var. Sizlerin katılmanızı bekliyorum. Afra Saraçoğlu'nun büyük başarısını da konuşacağız elbette ve final yapacak olan bir başka dizi daha var. Onu da konuşacağız. Şarkıcılar, ünlüler 2025 yılını nasıl geçirdiler? Değerlendirmeler başladı. Konuşacağız arkadaşlar. Yurt dışında Noel tatilinde olan ünlüleri konuşacağız. İpek Canbulat nasılsın? İyi misin? Ruksara merhaba. Sitoak merhaba. Dilek burada. Özel abonem Dilek. Merhaba İpek. Caner burada, özel abonem ve moderatörüm. Merhaba, teşekkür ederim, sağ ol. Milady de geldi. Servin işi sağlam geldi. Gülseren Başdoğan, İpek Canbulat. Teşekkür ederim İpek Canbulat, astrolojinin prensesi. İyiyim, sen nasılsın, iyi misin? Umarım her şey yolundadır. Yarın da senle yayınımız var İpek. Teşekkür ederim Caner. Bir mukabele. Satina Bulgaristan'dan. Hoş geldin Satina. Nasılsın? İyi misin? Ay Yıldız da burada. Arkadaşlar herkes geliyor. Buyurun gelin dostlar. Buyurun gelin arkadaşlar. Dilek Şenyurt bayrakları da koydu. Kendisi Almanya Frankfurt'tan katılıyor. Dilek Şenyurt. Selam moderatörlere diyor Dilek Şenyurt. Özel abonem Caner. Hem moderatör Caner hem özel abone. Ayşenur da burada. Arkadaşlar gelmenizi bekliyorum. Evet, diziler yayından kaldırılıyor. Maalesef tutmayan diziler peş peşe yayından kaldırılıyor. Yaprak dökümü gerçekleşiyor arkadaşlar adeta ekranlarda ama sezon başlamadan evvel Temmuz ya da Ağustos ayında Bodrum'dan yaptığım bir yayında söylemiştim. Reklamlar eğer geçen sezonki gibi yani Ocak ayı ile Mayıs ayı arasında 2025'in reklamlar o şekilde durgun olursa, diziler reklam alamazlarsa Eylül'den itibaren yeni sezon başladığında maalesef yeni başlayan diziler birer ikişer yayından kaldırılır demiştim. Tutunamazlar. Çünkü maliyetler çok yükseldi. Ekonomideki, enflasyondaki yükselişle birlikte arkadaşlar maliyetler çok yükseldi. Bir bölüm 25-30 milyon liraya mal oluyor neredeyse. Bir dizi bölümü ve bunu çıkarmak gerekiyor, kâra geçmek gerekiyor. Bunlar başarılamayınca, reytingler düşük gelince ve yeterli reklam alınamayınca tutunamıyor diziler. Şimdi Ben Leman dizisi TV'de yayınlanıyordu. Ben Leman dizisi final kararı alındı arkadaşlar. 13. bölüm. 13. bölüm bu önümüzdeki cumartesi yayınlanacak ve 13. bölümde e, yayından kalkacak. Aslında diziye devam etmeyi de düşünüyordu yapımcı. Kanalla bunun toplantısını gerçekleştirdiler. 3 reyting ile 4 reyting arasında gidip geliyordu reytingleri. Yani şöyle bir 6 falan olsaydı reyting kaldırılmazdı. Ancak 3 reytingle 4 reyting arasında gidip geliyor ve zor olduğu, tutunmasının zor olacağı, onun yerine yeni bir diziye başlamayı kanal uygun buldu ve Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Selin Şekerci, Şebnem Sönmez gayet de güzel bir oyuncu kadrosu. Bu arkadaşların, bu oyuncuların olduğu bir dizi Ben Leman dizisi ama e, veda ediyor.
veda ediyor. Andorra'dan Emiguller, Andorra, Salus, Andorra, Andorra'dan Avrupa'nın ortasında İspanya ile Fransa sınırında küçücük minicik bir ülke. Dünyanın en zengin ülkelerinden, en refah ülkelerinden biri Andorra'dan bizi izliyor. Hola, hola Emigul, hola. Caner de burada biliyorsunuz. Ümran Keleş geldi. Diğer moderatör arkadaşım Ümran Keleş de geldi. Ümran Benleman da gitti. Evet öyle. Hola Karşıyaka'dan diyor Caner. Peki. Kadri Demir bu beyefendi ne iş yapar diyor beni. Kadri Demir hoş geldin yayınıma 7440. Ben gazeteciyim, ben televizyoncuyum, ben yayıncıyım. 48 yıllık magazin gazetecisiyim. Hoş geldin Kadri Demir. Ay Yıldız salata yapıyorum diyor. Oruç tutuyorum da diyor. 3 aylar başladı. Allah kabul etsin Ay Yıldız. Ümran Keleş. Eee, peki arkadaşlar beni yurt dışından izleyen dostlarım için de bir merhaba. Onlara da hola, hello. Onlara da selam veriyorum. Yurt dışından dünyanın pek çok ülkesinden izliyorlar. Teşekkür ederim herkese, izleyen dostlara ve şarkıcı Zara'ya sormuşlar 2025 yılını nasıl değerlendirirsiniz? Sizin için nasıl geçti 2025 yılı diye şarkıcı Zara sormuşlar. Hayatıma girenler ve çıkanlar oldu demiş Zara. Otobüs durağı gibiyim. İnenler ve çıkanlar var. İnenler ve binenler var. Hayatıma girenler ve çıkanlar oldu. Otobüs durağı gibiyim. İnenler ve binenler var demiş şarkıcı Zara. Böylesini de ilk defa duydum. Böyle bir benzetmeyi. Stoak bir şey soruyor. Dünyanın birçok ülkesinden Bilal Bey dizi izleyen arkadaş bizimle 25'sinde bayramını kutluyoruz. Onlara şimdiden huzur ve sevgi diliyorum. Peki. Biz de onların bayramını kutluyoruz diyor. Dünyanın birçok ülkesinden bizi izleyen arkadaşların da Noel bayramlarını kutlamak istedi Stoark. Caner de diyor ki Zara'nın kafası çok karışık diyor. Sadun Akil burada. Selamlar Sadun. Selda da geldi. Merhaba Selda, nasılsın? İyi misin? Evet, Afra Saraçoğlu'nun büyük başarısını duydunuz mu arkadaşlar? Fadime ile İso'nun düğünü varmış. Stovak bana siyahın çok yakıştığını söyledi. Çok teşekkür ederim. Renkli bir sürü giyiyorum. Birkaç gündür de siyah giyiyorum artık. Ne bileyim ben biraz renkli giymeyeyim, ara vereyim dedim. Herhalde insanların biliyorsunuz keyfi değişebiliyor, isteği değişebiliyor. Ve ben dünyanın pek çok ülkesini gezdim, gördüm bir gazeteci, televizyoncu olarak. Bu mesleğim sayesinde dostlar pek çok yeri gördüm. Dünyada en çok beğendiğim ülke neresi diye sorun bana. Hadi sorun ama ya. Sorun ya. Sorsanıza. Ay Yıldız Gençlik dizisi oldu diyor. Bugün de ben seninle aynı giymişim. Ben de siyah diyor Caner. Ne güzel genç gözü. Neresi dedi Gülçin Yıldırım sordu. Dünyada en çok beğendiğim, en çok keyif aldığım, en çok sevdiğim, insanların da en çok sevdiğim en çok eğlendiğim ama günlük hayatın içinde eğlendiğim, öyle gece eğlencesi falan değil. Onlardan bıkmışım zaten. Günlük hayatın içinde keyif aldığım, her köşesini ayrı bir zevkle, her yerini ayrı bir zevkle seyrettiğim, hep bana ilginç gelen her seferinde 3 kere gittim, doyamadım. Japonya ve Tokyo şehri, başkent Tokyo şehri. Ya o kadar güzel ki, o kadar değişik ki, insanları o kadar sevecen ki ve o kadar sıcak ki. Hele biz Türkleri çok seviyorlar. Ya ben ilk gittiğimde Japonya'ya pasaport polisinden geçerken uçaktan indikten sonra pasaporta bakan e, Japon görevli Türk bayrağını gördü üzerinde, kapağın üzerinde ay yıldızımızı gördü. Üsküdar'a haru baru tazine tekitara. Başladı Japonca bizim tazune tekitara.
Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur türkümüzü söylemeye, biliyor musunuz? Öyle şaşırdım ve öyle mutlu oldum ki arkadaşlar, öyle mutlu oldum ki. Ben, o Üsküdar'a Haru Baru Tazine Teki Tara şarkısını biliyorum. Japonca sını da biliyorum. Tabii ezbere hepsini değil, bir kısmını biliyorum. Mesleğimden dolayı, işimden dolayı biliyorum. Bundan 40 sene kadar önce, bir Japon televizyon kanalı ünlü bir Japon şarkıcıyla İstanbul'a gelmişti, çekimler yapmıştı. İstanbul'da o şarkıcı kadının, eee, televizyon programını İstanbul'da çekmişlerdi. İstanbul'un çeşitli köşelerinde. Güzellikleri İstanbul'u saymakla bitmez, biliyorsunuz. Boğaziçi'nde, Üsküdar'da, işte, her yerde, adalarda, işte, Sultanahmet'te filan ve o çekimlerin bir kısmını da bir muhabir olarak, gazeteci olarak izlemiştim. O Üsküdar'a Haruba Kız Kulesi'nin orada, Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur şarkısını, söylemişti ve çekmişlerdi klip olarak Japon televizyoncular. Üsküdar'a Harubaru Tazune Teki Tara ezberimde kalmıştı ve, bunu yıllar sonra Japon, pasaport polisinden duymak, beni o şekilde karşılaması, Türkiye'den geldiğimi görünce, anlayınca müthiş, müthiş, heyecanlandım, mutlu oldum. Hani bazen başka yabancı ülkelere girerken tedirgin olursunuz ya, yurt dışına gidenler iyi bilirler. Acaba, bir aksilik çıkaracak mı, beni geri çevirecek mi, bana sorular soracak mı filan diye. Japonya'ya girerken, Kore'ye girerken böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Bizi çok seviyorlar. Çok dost insanlar. Şehirde de öyle. Herkes çok sıcak, çok dost ve sürpriz, her yerden sürprizler fışkırıyor. Bizim için çok ilginçlikler olan, ülke Japonya. Kore de öyle ama Japonya daha ağır basıyor. Şimdi Aslı Enver'le kocası, 3 yıl önce evlendiği kocası Berkin Gökbudak şu anda Tokyo'dalar. Tam en güzel zamanı, Noel sırasında orada her yer ışıl ışıl, ve insanlar, herkes heyecanlı, işte Noel kutlamaları, her yer rengarenk, cıvıl cıvıl. Zaten Tokyo'nun her yeri ışıl ışıldır. O, vitrinler, o, reklam panoları filan rengarenk. Yani göz alabildiğine reklam panoları her yerde, göz alabildiğine yanıp sönen ışıklar. Her şey çok şahanedir, çok değişiktir. Mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Mutlaka. Mutlaka gitmenizi tavsiye ederim ki ben 70-80, 78 ülke gezmiş bir gazeteci olarak Tokyo'yu, Japonya'yı her şeyden, hepsinden farklı görüyorum arkadaşlar. Afra'yı çok tebrik ederim diyor Banu Kabaş. Dilek Şenyurt, tabii herkese göre belki değişir. Paranız oldu mu aslında dünyanın her yeri güzel bence diyor. Dilek Şenyurt. Bahamalara da gittim, Küba'ya da gittim. Oralar da güzel. Oraların da ayrı güzellikleri var. Amerika'nın ayrı güzellikleri var. Ama Brezilya'da, yani her yerin bir güzelliği var ama Tokyo bambaşka, Japonya bambaşka. NHK kanalını açın diyor. Açık bende. Japonya ile her şeyi öğrenin. Ayrıca Türkleri almıyorlar artık diyor İrfan Bozkurt. Yo, Türkleri almıyorlar artık değil de eskisi kadar şey değil. Eskisi kadar kolay değil ama vize yok yine. Yine vize yok. Brezilya en iyisi diyor Hakan Özsoy. Afra ve Kenan İmirzalıoğlu'nun dizi tanıtımı başladı diyor Meral. Metin sesi çıkmıyor, ondan da bir sürpriz bekliyorum. Mert'in sesi. Peki arkadaşlar, ve Aslı Enver'le çok sevdiği kocası, çocuklarını ne yaptılar acaba? Çocukları yok fotoğraflarda. O Tokyo'ya çocukla da gidilir, biliyor musunuz? Yormaz orada o sizi ya. Gerçi onların çocukları 2,5 yaşında falan galiba şimdi ama yormaz ha. Yormaz orada, yani her şeyin kolaylığı var. Her türlü kolaylık var. Bir insanın yaşayabilmesi için her türlü kolaylık var ve birbirlerine ne kadar saygılılar Japonlar, ne kadar saygı, ne kadar kibar insanlar, nasıl alçak gönüllüler ve hiçbir şekilde hiçbir tehlike yok, biliyor musunuz? Sokaklarda gece saat 4'te her yer açık zaten. Gece de açık, sabaha kadar açık dükkanlar. Kadınlar, kızlar, mini etekli insanlar, straplezli kadınlar,
Gayet rahatça dolaşabiliyorlar. Güvenlik tehlikesi, güvenlik endişesi diye bir şey yok. Eee, Çünkü suç işlemenin cezası, her türlü suçun cezası çok ağır. Gerçek anlamda hapis yatırıyorlar. Bizde 10 sene hapis cezası alırsın, işte 3 senesini yattın mı tahliye olma hakkın doğar filan yani. 3,5 senesini yattın mı. Orada öyle bir şey yok. 10 sene ceza aldıysan 10 senede yatırıyor seni. Neyse, O Ses Türkiye yılbaşında şarkı söyleyecek olan ünlüler, katılacak olan yarışmacılar hepsi belli arkadaşlar. Biliyorsunuz Zuhal Topal'la kocası da şarkı söyleyecek. Korhan Saygıner müzisyen. Onlar da yarışacaklar. Ümit Besen ve Pamela'nın seslendirdiği Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi şarkısını söyleyecekler. Yılbaşı gecesi yurt dışından izleyen dostlar için söylüyorum. O Ses Türkiye yarışmasının özel bölümü yayınlanıyor Türkiye'de. Türk televizyonlarında TV8'de ve yılbaşı gecesi son 7-8 senedir en çok reyting yapan, en çok izlenen, Türkiye'nin çoğu insanının izlediği program. Gece saat 12'ye insanlar bu programla giriyorlar. O Ses Türkiye yarışması, şarkı yarışması. Yılbaşı gecesi özel olarak ünlüler şarkı söylüyor. Onlar yarışıyorlar ve yine ünlülerden oluşan bir jüri önünde. Ve bugün provası var. Yarın çekilecek. Maltepe stüdyolarında İstanbul'da yarın çekilecek. Önceden çekiliyor tabii, canlı değil. Acun Ilıcalı, ünlü televizyoncu, o sunuyor yarışmayı. Hadise jüri üyesi bildiğiniz gibi, Murat Boz jüri üyesi, Gupse Özay bu sene jüri üyesi özel programa ve Giray Altınok, ünlü komedyen, oyuncu Giray Altınok da jüri üyesi yılbaşı özel O Ses Türkiye'de. Serra Arıtürk oyuncu Melankoli'yi seslendirecek, Nükhet Duru şarkısı. Ava Yaman çok sevdiğimiz Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Eleni Ava Yaman O Benim Dünyam şarkısını seslendirecek. Ava Yaman aynı zamanda müzikle de çok ilgili, biliyorsunuz. Gitar çalıyor, işte buzuki çalıyor, bir şeyler çalıyor, söylüyor, kendi besteleri var. Ava Yaman yılbaşı gecesine renk katacak O Ses Türkiye yılbaşı özel programında ve onun yavuklusu Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'den Burak Yörük de yarışacak. Yarim Yarim, Volkan Konak'tan Yarim Yarim şarkısını söyleyecek Burak Yörük. Güller ve Günahlar'ın çocuk oyuncuları. Güller ve Günahlar dizisini izliyor musunuz arkadaşlar? O dizinin çocuk oyuncuları, onlar da yarışacaklar arkadaşlar. Mine, Beren ve Yade Cici Kızlardan Delisin'i söyleyecekler. Cici Kızlardan Delisin şarkısını söyleyecekler. Cihan Ünal, ünlü aktör Cihan Ünal, New York, New York, Frank Sinatra'dan New York, New York şarkısını söyleyecek. Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye özelde Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Palavra Palavra şarkısını söyleyecekler. Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nden Feyza Civelek. Söyleyeceği şarkının adı da enteresan. Kızılcıklar oldu mu? Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu? Feyza Civelek. Feyza Civelek'i şarkı söylerken de göreceğiz ve bunun için eğitim alıyor, biliyor musunuz? Günlerdir şan eğitimi alıyor. Sesini şarkı söyleyecek hale getirebilmek için. Pelin Akil, Ajda Pekkan'dan Ya Sonra şarkısını söyleyecek. Pelin Akil şarkıcı olmaya çok istekli arkadaşlar. Bunun için eğitim de aldı, ders de aldı. Küçük bir şey de çıkardı. Albüm de çıkardı. Albüm denemez de 3 şarkılık bir çalışma yaptı. 3 şarkısı var yeni.
Pelin Akil'in stüdyoya girdi. Aşağı yukarı bir 10 ay falan oldu. Ve o da şarkıcı olarak kendisini göstermek istiyor arkadaşlar. Rabia Soytürk, Sezen Aksu'dan Aldatıldık şarkısını söyleyecek Rabia Soytürk. Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu. Ceren Benderlioğlu Demet Özdemir'le dizide oynuyor biliyorsunuz. 2 sezondur. Irmak karakteri değil mi? Emir Benderlioğlu da kocası da yakında başlayacak bir dizide rol alacak. Ocak ayında başlayacak. Ocak ayından sonra yeni sezonda başlayacak bir dizide. Her şeyi yak Sezen Aksu'dan. O şarkıyı söyleyecekler. Survivor kızlar. Ah Geceleri söyleyecekler. Seda Sayan'ın meşhur ettiği Ah Geceleri. Survivor erkekler Yıldızların Altında şarkısını söyleyecekler. Yeni Survivor'ları yılbaşı gecesi tanıyacağız arkadaşlar. Ondan sonra da zaten yarışmaya gidecekler öyle değil mi? Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Çalma Yarim, Reymen'den Çalma Yarim şarkısını seslendirecek. Kime şimdiden söylenmez tabii kimin başarılı olması muhtemel, kim başarılı olur diye dinlemek lazım performansları. Hepsi de heyecanlı mutlaka ve bu işi amatörce yapıyorlar diye düşünüyorum. Ancak içlerinde ilk kez mikrofon önüne çıkacak olanlar da var. Yılbaşı gecesi bayağı renkli geçecek TV8'de dostlar. Peki sizde ne var ne yok? Sizlerde ne var ne yok? İyi yayınlar Bilal Bey diyor Nimet Çalık. Teşekkür ederim Nimet Çalık. Nasılsın? Eksik olma. Eee, evet. Afra Saraçoğlu'nun başarısını... Ya şunu okuyacağım. Afra Saraçoğlu'nun başarısını konuşacağız. Biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Şunu okuyacağım. Mersin'de kanser tedavisi gördüğü süreçte eşinin kendisiyle ilgilenmediğini belirten bir adam vasiyetname yazarak karısını mirastan men etti. Haklı mı sizce? Adamcağız kanser olmuş. Kanser tedavisi gördüğü süreçte karısı kendisiyle hiç ilgilenmemiş. Ya ne insanlar var ya. Böyle şey olur mu arkadaşlar ya? Kocan kanser olmuş. Hayat müşterek de hani ona her durumda yardımcı olacaksın. O da sana yardımcı olacak. Ve adam kanser olduktan sonra hiç ilgilenmemiş kadın. Adam da kızmış tabii, çok kızmış ve vasiyetname yazmış. Mirastan men etmiş. Sonra da dayanamamış söylemiş. Seni mirasımdan men ettim. Noterden vasiyetname yazdım diye. Kadın da kocasını mahkemeye vermiş. Beni vasiyetnameden men edemez diye. Mahkeme evet men edemez diye karar vermiş. Sonra adam Yargıtay'a taşımış bunu. Yargıtay da demiş ki arkadaşlar yüksek Yargıtay yani bir üst mahkeme ilgisiz kalma iddiasının tek başına mirastan çıkarma sebebi sayılamayacağına karar vermiş. Ancak boşanmada tam kusur sayılacağına hükmetmiş. Adam boşanmak için değil ki ya. Adam hayat boyu unutamayacağı bir ders vermek istiyor ona. Adam zaten boşanır. Öyle kadında kalınır mı? Durulur mu? O evlilik yürümez ki artık. Adam hayatında unutamayacağı bir ders vermek istiyor. Mirasından faydalanamasın diyor. Fakat Yargıtay da demiş ki tek başına bu vasiyetten mirastan çıkarmak için yeterli değil demiş. Ne yapacaktı? Daha başka ne yapacaktı? Yani daha başka ne yapacaktı ki adama? Daha başka ne kötülük yapabilir ki? Ona en çok ihtiyacı olduğu zaman da onu yüzüstü bırakmış. Anlayamıyorum bazen. Caner diyor ki özel abonem ve moderatörüm abi her şey çıkar ve menfaat üzerine. İyi günde kötü günde Nimet Çalık. Senenas Coşkun merhaba. Sadun Akil evlilikte iyi günde kötü günde beraber olmak. Ya dostlar
Özel üyelerimden Dilek Şenyurt burada. Dilek Şenyurt burada. Almanya Frankfurt'tan. Caner Tuzcu burada. Özel üyem Caner Tuzcu burada. Samiye Hanım yok değil mi? Samiye Yüksel. Nelly de Manzano bugün gelmedi. Nelly de Manzano Arjantin'den. Nelly de Manzano özel abonem, özel üyem. Bazen böyle ismini okuyunca pat diye çıkıyor ortaya. Hola Bilal, Maestro Bilal diye. Teşekkür ederim Zengilin. Teşekkür ederim. Nelida yok dedi Ümran Keleş. Ümran moderatörüm Nelida yok dedi. Peki Delfina Dimasio Şili'den. Delfina'yı da zaten canlı yayınlarda görmüyoruz. O sonradan izliyor programı, yayını. Ya ne kötü insanlar var Dilek Şenyurt, değil mi? Ne kötü insanlar var. Dostlar, dilerseniz sizler de özel abone olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey Caner Tuzcu'ya, moderatörüme sormak. Caner de en son üyem. Caner nasıl üye olunacağını, özel üye olunacağını biliyor, yeni deneyimledi. Evet dostlar, şöyle bir notlarıma bakayım. Bir dakikanızı rica ediyorum. Bu arada şuna bir bakayım arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum en son haberlere. Arkadaşlar, Saadettin Saran açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, Fenerbahçe ile ilişkilendirmemek lazım. Bu Saadettin Saran'ın özel meselesi ama kendisi 30 milyon taraftarı olan bir kulübün başkanı. Onları temsil ediyor ve savcılıktan çıktı. Fenerbahçe'nin maçına gitti. Orada da açıklama yaptı. Bunların hepsi hiçbiri doğru değil dedi. Fenerbahçe şampiyon olacak filan diye konuyu Fenerbahçe'ye bağlayan o. Yani Fenerbahçe ile Saadettin Saran maalesef ayrı ayrı olmuyor arkadaşlar. Yani Saadettin Saran'ın özel meselesi diyoruz ama Fenerbahçe kulübüyle de çok organik bir bağ olduğu için Fenerbahçe, ben Saadettin Saran'ın yerine olsam bu işler düzelene kadar Fenerbahçe Kulübü Başkanlığından ayrılırım arkadaşlar. Ayrılırım. Ben suçsuzum. Hiçbir suç işlemedim. Ama bütün bu ithamlar, iddialar, bütün bunlar e, başkan olduğum Fenerbahçe kulübüme de zarar vermektedir. Benden dolayı, ben başkan olduğum için. Dolayısıyla Fenerbahçe Kulübü başkanlığını aklanana kadar bırakıyorum. Bırakıyorum. Çünkü bu konunun ne kadar süreceği belli değil arkadaşlar. Bırakıyorum de bırak. Bırak, sonra aklan gel, omuzlarda getirsinler seni tekrar Fenerbahçe Kulübü başkanlığına. Omuzlarını alsın insanlar. Sen bırak, tüzüğün nasıl olduğunu bilmiyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün tüzüğünde bu işleri nasıl yazdığını bilmiyorum. Ama yönetim kurulu içinde bir çaresi bulunur herhalde. Vekalet başkanlık olabilir diye düşünüyorum. Yani diyor ki şimdi Saadettin Saran, arkadaşlar, medya ve spikerlere yönelik operasyonda ifade veren Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, bizi yurt dışından izleyen arkadaşlar için ne bu konu diyecekler belki. Gerçi onlar bizden iyi bizi takip ediyorlar da. Olur ya, bilgisi olmayanlar vardır. Bir uyuşturucu operasyonu Türkiye'de şu anda bir haber kanalından, bir televizyon kanalının sunucusu bu işi dibine kadar bulaşmış uyuşturucuya. Çok havalı bir kadın. Estetiklerle bütün vücudunu yaptırmış. Dünyanın her yerinde görülen o genç kadınlardan, estetikli genç kadınlardan biri ve uyuşturucuya bulaşmış. Kendisinin genel yayın müdürü de bulaşmış ve genel yayın müdürünün yol vermesiyle, önceleri belki zorlamasıyla çeşitli uygunsuz ortamlarda bulunmuş, cinsel olaylara karışmış, erkekler kadınların bir arada olduğu kalabalık böyle rezaletlere bulaşmış ve uyuşturucuyla cinsellik bir arada olduğu partilere karışmışlar ve uyuşturucuyu, bu genç kadınları avucuna alabilmek için ve
erkek arkadaşlarına sunabilmek için bu televizyonun genel yayın müdürü uyuşturucuyu aracı olarak kullanmış ve bu Ela Rumeysa denen, sunucu, televizyon sunucusu kadın da, onunla işbirliği yaparak hareket etmiş. Onun, bu suçları işlemesini bir yerde kolaylaştırmış. Kendisi de yer ve, uyuşturucu, temin ederek suça bulaşmış. İddia bunlar. Bunlar hepsi iddia, hepsi iddia, ve, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran'a da ulaşmış bu kadın telefonla. "Sizinle tanışmak istiyorum." demiş. Onunla tanışmış. Ondan sonra, bir sürü rezaletler yaşanmış. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın da, eee, Assos'taki Mert Ramazan Demir'in ev satın aldığı, Çanakkale'ye yakın Assos, Cennetköy Assos'taki, evin bahçesinde yasaklı madde diyoruz biz, uyuşturucu yetiştirdiği Saadettin Saran'ın da bu, Ela Rumeysa isimli, sunucuyla yaptıkları yazışmalardan anlaşıldı, ortaya çıktı. Şimdi Saadettin Saran da soruşturuluyor ve aralarındaki cep telefon görüşmeleri, daha detaylı olarak bugün bir kere daha bütün sosyal medyada yayınlandı. Daha detaylı olarak tam bir rezalet. Şimdi Saadettin Saran buna kızmış ve bir açıklama yazmış. Okumak istediğim o. Medya ve spikerlere yönelik operasyonda ifade veren Fenerbahçe Başkanı Saran, kendisi hakkında ortaya atılan WhatsApp yazışmalarıyla suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bu yazışmalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Spikerler ve medyaya yönelik düzenlenen operasyonu neyse, yurt dışına çıkış yasağıyla Saadettin Saran, serbest bırakıldı savcılık tarafından. Kadın da tutuklandı. Ela Rumeysa hapiste. Saadettin Saran'ın açıklaması, WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan, yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir. Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış. Bir de video dolaşıyor şimdi. Bir de video dolaşıyor. Çıplak kadınlar ve Saadettin Saran olduğu iddia edilen bir adam filan falan, ben değilim diyor. Kanıtlanmış olmasına rağmen bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikasti niteliğindedir. Avukatlarım bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. Öte yandan bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Öyle değil. Öyle değil Saadettin Saran. Öyle değil. Sen çok ünlü bir insansın. Ünlüler hayatlarında, yaşantılarında dikkatli olmak zorundalar ve ünlüler daha tahammüllü olmak zorundalar. Normal vatandaşlara göre daha tahammüllü olmak zorundalar. Zaten bunların hepsi savcılık tarafından medyaya sızdırılmış, savcılık dosyasından medyaya sızdırılmış insanlar da, yani bu savcılıkta soruşturma konusu olan bir konu ve dolayısıyla, eee, bilemiyorum, Allah sana kolaylık versin Saadettin Saran ama bununla baş etmek çok zor. O kadar zor ki. Hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup kişinin haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır. Böyle, tehdit etmek hiç hoş değil Saadettin Saran. Hiç hoş değil. Yani sen ön plana çıkma, avukatın yapsın bu açıklamaları. Sen niye ön plana çıkıyorsun ki? Böyle, yani tehditvari bir üslupla Saadettin Saran. Yani, sen sakin olman gerekir Saadettin Saran. Yani geçmiş olsun ama ne olduğu ortaya çıkacak. Ne olduğu ortaya çıkacak. İnşallah dilerim arkadaşlar, Saadettin Saran bu işten masum bir şekilde çıkar. Bu işte hiçbir günahı, hiçbir suçu yoktur. Dilerim öyle olur. Çünkü ben de kendisini tanırım, sayarım, başarılı bulurum. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yere gelmiştir. Ama böyle bir hata yaptıysa da Türk Ceza Kanunu'ndaki
cezanın karşılığını, suçun karşılığı olan cezayı elbette ki her suç işleyen gibi o da çekecektir. Bakalım, şimdilik Saadettin Saran'ın saç örnekleri, kan örnekleri, idrar örnekleri alınmıştı. Onlar nasıl çıkacak arkadaşlar? O süreci yaşayıp göreceğiz. Ancak onun öncesinde yayılan, yazışmalar, Ela Rümeysa Cebeci ile yayılan yazışmalar hiç hoş şeyler değil arkadaşlar. Hiç hoş şeyler değil. Peki mesajlarınıza bakalım. Eee, evet. Nur Fettahoğlu. Nur Fettahoğlu beğenir misiniz oyuncu olarak arkadaşlar? Nur Fettahoğlu beğendiğim bir oyuncu benim. Nur Fettahoğlu demiş ki Nur Fettahoğlu demiş ki arkadaşlar, Aşk-ı Memnu'da oynadı biliyorsunuz. Peyker'i oynadı. Çok da başarılı. Çok da başarılı. Unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu'da Peyker'i oynadı. Sonra Peyker'i oynadı. Sonra Muhteşem Yüzyıl'da oynadı. Mahidevran'ı oynadı. Mahidevran Sultan'ı oynadı. Hatırlıyor musunuz? Ve pek çok dizide oynadı Nur Fettahoğlu. Diyor ki yalnızca takipçi sayısı nedeniyle çok kıymetli oyuncuların önüne geçen isimler var diyor. Rol dağılımlarında takipçi sayısı mı belirleyici oluyor arkadaşlar? Rol dağılımlarında kimin takipçisi daha çoksa ona oy verelim de dizimiz daha çok izlensin diye mi düşünülüyor arkadaşlar? Yahu bu ülkede en fazla takipçisi olan kadın ünlü Hande Erçel, kadın oyuncu. Hande Erçel 30 milyonları geçti değil mi? Kaç oldu? 34-35. Niye yayından kaldırıldı 7. bölümde dizisi? Hani nerede, niye izlemedi Hande Erçel'in takipçileri? Hande Erçel'in takipçileri 34 milyon, dörtte biri izlese, hadi 10 milyonu izlese, 5 milyonu izlese, 5 milyonu izlese o dizi 15 reyting alırdı biliyor musunuz? Hande Erçel'in dizisi yayından kaldırıldı. En çok takipçisi var. Nur Fettahoğlu diyor ki sırf oyuncu olmak için sektöre giren ve yalnızca sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip olduğu için çok kıymetli oyuncularımızın önüne geçen isimler maalesef var. Bunu yok saymak haksızlık olur diyor. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Barbie, Filinta ve Darma Duman gibi birçok başarılı projede rol aldı Fettahoğlu. Benim takdir ettiğim bir oyuncu. Bir YouTube programında söylüyor bunları arkadaşlar. Bunun ciddi bir sorun olduğunu söylüyor. Takipçi sayısının çok olmasının e, rol dağılımında belirleyici olmasını. Evet böyle bakan yapımcılar var ama bu büyük bir hata. Bu çok büyük bir hata. Yani tekrar söylüyorum Hande Erçel'in dizisi yayından kaldırıldı. Hande Erçel'den çok takipçisi olan mı var bu ülkede? Yani buna bakarak rol dağılımı yaparsanız, buna bakarak projeleri hayata geçirirseniz duvara toslarsınız sayın yapımcılar. Burada çok haklı Fettahoğlu, şu bakımdan haklı. İyi oyuncuya yol vermek lazım, rol vermek lazım, yol vermek lazım. İyi oyuncuya başrolü vermek lazım. İyi oyuncuya, oyunculuğuna güvendiğiniz insana, güvenebileceğiniz insana öncelik vermeniz lazım yapımlarda. Beğen yaparsanız ve abone olursanız ben daha motive olurum, daha içten olurum, daha mutlu olurum. Sizleri daha güzel hikayeler, daha güzel haberler anlatırım. Bizler için beğen sayısı önemli, abone sayısının artması önemli. Bizleri izlemeye değer veren arkadaşlarımızın aramıza katılması önemli. Sizler abone olarak izlerseniz, abone olmayanlar için söylüyorum, çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve yapabiliyorsanız, sözünüz geçiyorsa dostlarınızın da benim YouTube kanalımı izlemelerini tavsiye ederseniz ayrıca daha da mutlu olurum dostlar diyorum ve
ve ve Gözleri Karadeniz dizisi de kaldırıldı bu arada, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gözleri Karadeniz final kararı alındı. Gözleri Karadeniz dizisi de son bölüm önümüzdeki yayınlandı. Son bölüm yayınlandı. Bitti. Bitti. Geçen, yani bu en son yayınlanan bölüm reytinglere bakılarak, şimdi canlı reyting diye bir şey var. Bölüm yayınlanırken, dizinin bölümü yayınlanırken e, reytingleri önden görebiliyorsunuz. Tam kesin olmasa da aşağı yukarı bir fikir veriyor size. Dizinin, bölümün ya da programın izlenip izlenmediği hakkında. Ona göre karar vereceklerdi. Eğer yüksek gelseydi, o canlı reytingler yüksek gelseydi, haftaya devamı haftaya şekilde final yapacaktı bölüm. Gözleri Karadeniz bölümü. Ancak final bölümünde çekmişlerdi. Final kısmında çekmişlerdi ve hazırdı. Rating düşük gelince arkadaşlar, rating düşük gelince bölümün sonuna finali eklediler ve final yaptı. Dizi final yaptı. O da yayından kalktı. Afra Saraçoğlu'nun başarısı hepimizi gururlandırdı arkadaşlar. Afra Saraçoğlu dünyanın en çok tanınan mücevher firmalarından biri olan İtalyan Bulgari'nin Türkiye yüzü oldu arkadaşlar. Türkiye marka elçisi oldu Afra Saraçoğlu. 4 senedir Bulgari'nin marka elçisi Serenay Sarıkaya'ydı. Her sene Serenay Sarıkaya ile anlaşma yeniledi Bulgari. Serenay Sarıkaya'nın müthiş bir yükseliş dönemiydi. 2021'den sonrası müthiş bir yükseliş dönemiydi ve Serenay Sarıkaya'dan çok memnunlardı. Her sene yenilediler anlaşmayı. 2024'te de yenilediler. Bu seneye yaklaşırken ise Afra Saraçoğlu'yla temas kurdular. Bu sene sonuna yaklaşırken marka Serenay Sarıkaya'ya yenilemeyeceklerini bildirdiler. Çok teşekkür ettiler kendilerine 4 yıllık işbirliği için. Kendisinden çok memnun olduklarını, ancak yenilenmek istediklerini söylediler. Ve Afra Saraçoğlu, Türkiye'nin yeni yükselen yıldızı. Afra Saraçoğlu'yla işbirliği yapmak için Afra Saraçoğlu'nun kapısını çaldılar. Ve Afra Saraçoğlu onlarla yeni bir onlarla yeni bir yolculuğa çıktı. Bulgari, Türkiye yüzü olarak, elçisi olarak. İkonik İtalyan estetiğini temsil eden bir marka Bulgari. Oyunculuğu ve güzelliğiyle uluslararası alanda da dikkat çekilen, sevilen Afra Saraçoğlu modern ve güçlü duruşuyla bu çok önemli anlaşmaya imzasını attı arkadaşlar. Mücevher, saat ve aksesuar dünyasındaki koleksiyonlarını temsil edecek Bulgari'nin Afra Saraçoğlu. Bulgari, İtalya ve Türkiye Genel Müdürü İtalyan Renato Muafo şöyle söylüyor. Afra Saraçoğlu'nun Bulgari ailesine katılması buradaki varlığımızı daha da güçlendiren çok değerli bir adım. Afra'nın yeteneğinin ve özgün duruşunun modern, kendine güvenen ve güçlü kadınlarla ilham verici ve kuvvetli bir bağ kuracağına inanıyorum diyor Afra Saraçoğlu. Afra Saraçoğlu ise Bulgari'nin Türkiye marka elçisi olmaktan büyük onur duyuyorum. Markanın zamansız estetiğini ve yaratıcı dünyasını temsil etmek benim için son derece heyecan verici bir yolculuk olacak. Birlikte hayata geçireceğimiz projeler için heyecanlanıyorum diyor Afra Saraçoğlu da. Ve hemen bugün ilk paylaşımlarını yaptı Afra Saraçoğlu. Bulgari koleksiyonundan üzerinde mücevherler, aksesuarlar, saatler. Abdülcelil amca da, Mert Ramazan Demir'in babası da Afra'nın bu paylaşımını beğendi arkadaşlar. Afra Saraçoğlu son derece emin ve güzel, sağlam adımlarla
zirve yolculuğuna devam ediyor. Abi dizisini bekliyoruz. Pera dizisini bekliyoruz. Balenciaga'yı gördük. Paris Moda Haftası'nda Balenciaga Afra Saraçoğlu'na ulaştı ve gel Paris'te bizim misafirimiz ol, işbirliği yapalım. Bizi anlat, bizi taşı, bizi tanıt dedi. Paris Moda Haftası'nda çok güzel bir işbirliği gerçekleştirdi Afra Saraçoğlu. Balenciaga, ünlü İspanyolların kurduğu ve Fransa'da, Paris'te gelişen ünlü moda markasıyla ve Yves Saint Laurent Beauty ile çalıştı Afra Saraçoğlu. Bu sene biliyorsunuz Yves Saint Laurent Beauty'nin yüzü oldu Afra Saraçoğlu. Davetlerine katıldı, tanıtımlarını yaptı. Onların reklamlarında, dijitalde gitti. Miami'de de davetlerine katıldı. Afra Saraçoğlu yıllardır Defacto firmasıyla çalışıyor ve o firmaya çok şey kattı biliyorsunuz arkadaşlar. Afra Saraçoğlu El Cartier işbirliğine de katıldı. Onlarla birlikte El Dergisi'nin Cartier'le yaptığı işbirliğinde Afra Saraçoğlu Cartier mücevherlerini taşıdı, kapak oldu. Aynı zamanda mücevher kataloğunda da sayfalar içinde Afra Saraçoğlu Cartier'i, dünyaca ünlü Fransız mücevher firmasını temsil etti. Bütün dünya markaları Afra Saraçoğlu'nun kapısını çalıyor ve Go Türkiye, en son Go Türkiye, Go Türkiye tanıtımında, Türkiye'nin tanıtımında yer aldı biliyorsunuz. Bir mini dizide Engin Akkürek'le oynadı. Zarif ve aynı zamanda çok güçlü bir kadın profili çizerek ve işinde de çok başarılı bir kadın profili çizerek bütün bu işbirliklerini sonuna kadar hak etti. Daha fazlasını da hak ediyor. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda Afra Saraçoğlu'nun yeni başarılarına şahit olacağız inşallah arkadaşlar. Tabii bütün bunu neye borçlu? Öncelikle ailesi tarafından çok düzgün bir şekilde yetiştirilmiş. Babasızlığa rağmen o annesi elleri öpülecek kadın Afra Saraçoğlu'nu çok düzgün bir şekilde yetiştirmiş arkadaşlar. Bu çok önemli. Annesi ve anneannesi çok derinlemesine ailelerinin yapısını bilmiyorum. Çok içlerine giren bir insan olmadım hiçbir zaman. Gazeteci merakım olmasına rağmen. Ancak duyduğum kadarıyla annesi her şeyini Afra'nın yetiştirilmesine adamış ve annesi anneannesiyle, kendi annesiyle birlikte onu eğitimli, hanımefendi bir genç kız olarak yetiştirmiş ve onu hayata eee, iyi bir şekilde atılması için de elinden geleni yapmış. Özcan Deniz'le onu buluşturması ne kadar güzel bir şey değil mi? Sizin kalbiniz temiz olursa, sizin niyetiniz iyi olursa Allah da size yardım eder. İşte bunun en güzel örneği Afra Saraçoğlu'nun annesinin Özcan Deniz'e ulaşma çabasında gördüğü büyük yakınlık, büyük dostluk, büyük ilgi ve sonunda da Afra Saraçoğlu'nun annesinin rüyasını gerçekleştirebilmesi, bir oyuncu olması ve iyi bir oyuncu olarak da eee, yapımcılar tarafından, yönetmenler tarafından kabul görmesi, ilgi görmesi. Hanımefendi kişiliği onu hiçbir zaman bozmuyor. Elbette o da genç, eğleniyor elbette. Elbette alkol alıyor, elbette sigara içiyor. Ancak biz Afra Saraçoğlu'nu hiçbir zaman dağıtmış bir şekilde görmedik. Dağıtmış bir şekilde, ağzı burnu birbirine karışmış, iki kelimeyi bir araya getiremezken, sarhoş bir şekilde kameraların karşısına görmedik. Şöhret yönetimini çok iyi yapıyor. Bu o kadar önemli ki arkadaşlar. Bu basit olarak değerlendirilmemeli. Ne olacak ya kamera karşısında sarhoş çıksa bir kere de? Hayır. O zaman bu markalar sizin kapınızı çalmaz. O zaman bu onunla bununla şununla gezse, devamlı 6 ayda bir sevgili değiştirse ki yapanlar yok mu? Çok var. Onu bırakıyorlar öbürüne, onu bırakıyorlar öbürüne. Ay çok heyecanlıyım, ay aşkı buldum sonunda, ay ay diye böyle röportaj verenler filan. Bunlar markaları kaçırır arkadaşlar. Bunlar markaları kaçırır. Yani hanımefendi duruşunu,
hanımefendi kişiliğini Afra Saraçoğlu hiçbir zaman bozmuyor ve oyunculuğunu çok iyi yapıyor. Elbette ki oyunculuk başarısı, önce onu taşıdı ama hanımefendi kişiliği, iyi duruşu, kalbinin temizliği, sevgi dolu olması, hayvanlara, insanlara değer vermesi, hayranlarıyla çok iyi, arasının çok iyi olması, hayranlarını terslememesi, eee ego yapmaması, kibirli olmaması, yükselirken alçalmasını bilmesi, büyürken küçülmesini bilmesi. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Hiç unutamıyorum Mert Ramazan Demir'le Yalı Çapkını'nın son sezonunda seti ziyaret eden tekerlekli sandalyedeki engelli kızla diyaloglarını set arasında. Kız nasıl mutluydu, nasıl çırpınıyordu kız. Onlar da o kızı mutlu etmek için sanki 40 yıllık arkadaşlarıymış gibi tekerlekli sandalyede oturan o kızcağıza ne kadar yakınlık gösteriyorlardı. Onunla beraber kahkaha atıyorlardı, onunla beraber konuşuyorlardı filan. Ona hiç yabancılık çektirmemişlerdi orada, hatırlıyor musunuz? Başka birisi olsa uğramaz bile oraya ya. Uğramaz ya da gelir nasıl bir fotoğraf çektirir, hadi bana eyvallah, çeker gider. O çocuğun yanında kaldılar, kız evladının yanında. Onu mutlu etmek için orada çaba gösterdiler. Sete verilen ara süresince. Bu çok önemli. İşte böyle bunları biriktirin, üst üste koyun. Bulgari kapıyı çalar arkadaşlar. Ne kadar para aldığını bana sormayın. Milyon dolarlar diyeyim size. Milyon dolarlar diyeyim size, siz anlayın. Dünyanın en büyük moda mücevher firmalarından biri. Mücevher, saat, aksesuar ve bunu hak ediyor. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun Edremitli küçük kız sana. Aferin. Devam. Durmak yok, yola devam. Dostlar 51:47, 51 dakika 49 saniye, 50 saniye. Evet, seviliyorsunuz arkadaşlar. Beğen yaparsanız ve abone olarak izlerseniz ben de mutlu olurum. Ben de sevildiğimi hissederim. Dostlar iyi ki varsınız. Peki. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza benim YouTube kanalımdan söz ederseniz ve ailemizin genişlemesine yardımcı olursanız çok mutlu olurum. İyi akşamlar. Yarın, yarın ünlü psikolog İpek Canbulat'la huzurlarınızda olacağız. İpek'ten ilginç konular geleceğini biliyorum. Peki, görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.